Sevgili arkadaşlar, getirdik ağaçlarımızı. Hemen işlem yapalım önce. Ondan sonra dikim yapacağız. Nedir işlem? Köklerini kükürte batırma işlemi. Neden? Çünkü bakınız buradaki köklerin uçları hep kesik. Yani yaralı. Yaralı bölgeler toprağın içerisinde, nemli toprağın içerisinde mikrop kapabilir, mantar hastalığına sebep olabilir ve geriye doğru çürüme başlarsa ağacı komple kaybedebiliriz. Onun için şöyle biraz daha temizleyelim ağacın köklerini. Bu kesmiş olduğumuz kök yaraları mikrop kapmasın diye hemen kükürte batıracağız. Kükürt değmeyen bir kök kalmadı. Sizin elinizde kükürt yoksa aynı işlemi tarçınla veya kömür tozu ile de yapabilirsiniz. Odun külü ile de yapabilirsiniz. Bunlar toprağın içerisinde köklerin mikrop kapmadan varlığını sürdürmesine yardımcı olacaklardır. Evet, şöyle bir dikim uygun gibi. Peki dikim toprağına nasıl bir işlem yapacağız? Arkadaşlar, hangi ağacı dikerseniz dikin, ister yeni bir fidan, ister taşıdığınız bir fidan hiç fark etmez. Ağaçların diplerine 2 kilo civarında ilk dikim esnasında solucan gübresi karıştırırsanız çok faydalı olur. Solucan gübresi mümkünse solucan gübresi değilse başka hayvan gübresi de olabilir veya fenli gübre de olabilir. 3-15, 4-15 gibi kompoze gübreler de karıştırabilirsiniz. Bizim elimizde şu anda solucan gübresi var. Onu karıştıracağız. Solucan gübresi en faydalı gübrelerden birisidir. İçerisinde azot, fosfor, potasyum ve kalsiyum, aynı zamanda sülfür içeriği de vardır. Hümik ve fulvik asitler de barındırır içerisinde. Son derece besleyici ve direkt ağacın köklerine değebilir, dokunabilir. Hiç sıkıntı yok. Öyle diğer hayvan gübreleri gibi kökleri yakma gibi bir endişe de olmaz. İstediğiniz gibi solucan gübresini her türlü ağaç dikiminde kullanabilirsiniz. Şöyle 2 kilo civarında solucan gübresi attık. İnşallah bu ağacımız herhangi bir sorun yaşamadan yeni yerinde de varlığını sürdürecektir. Böyle bir kapatalım ve toprağını sıkıştıralım. Şimdi gelelim başka bir işleme. Ne yapıyoruz? Ağacın ebatını kısaltacağız. Neden? Çünkü bu ağacın bu gövdeyi besleyen büyük uzunca kökleri vardı. Biz bu köklerin çok büyük bir kısmını eski yerde bıraktık. Burada küçücük bir kök alanı var. İşte o küçük köklerin bu kocaman gövdeyi besleyebilmesi, taşıyabilmesi mümkün değil. Onun için gövde kısmını kısaltmamız lazım ki ağacın kök ve gövde dengesini kurabilelim. Onun için bakınız, zaten şöyle bir vazo oluşturmak için 4 tane buradan dal çıkmış. Bu ağacı önümüzdeki senelerde goble budama sistemi ile büyüteceğiz. Şöyle bir vazo oluşturacağız. Bakın 4 tane dal var zaten. Şu üzerindeki yaprakları da alalım. Bu yapraklar üzerinde durursa bitkinin öz suyunu çabucak çeker, emer ve ağacı kuruma riski ile karşı karşıya bırakır. Onun için ne zaman taşırsak taşıyalım, ister kış döneminde, ister başka zamanlarda ağaç taşıdıktan sonra üzerindeki yaprakları mutlaka kesin. Hangi ağaç olursa olsun fark etmez. Şimdi burada bir kesik oluşturduk. Ne yapacağız buraya? Şöyle bir malzememiz var. Suset isminde. Ahşap koruyucu bunlar arkadaşlar. Boyacılardan bulabilirsiniz. Şöyle kestiğimiz yeri yağmur damlalarından koruması için kapattık. Zaten buralarda herhangi bir kesik yok. Tek kesik yerimiz burasıydı. Burayı da kapattık. Son olarak bu ağaca bir bakır verelim. Bakın, bu da bakırlı gübremiz. Yani bordo bulamacı. Bordo bulamacını bir miktar fısfısımızın içerisine doldurduk ve ağacımızı bordo bulamacı ile gübreleyelim. Tamamdır. İşlem tamam. Taşıdığınız ağaçlar çok fazla su isterler. Bundan dolayı, çünkü kökleri azdır, yeni kök çıkarabilmeleri için sık sık sulamak gerekir.